Merhaba, hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir tarifle karşınızdayım. Malum iftarda çeşit çeşit yemek yapmak istiyor insan. Değişik tarifler mutlaka aranıyor. Ben de bunun için sizler için araştırma yapıyorum. Bugün de gerçekten çok pratik yapılışlı, çabuk ve kolay ama aynı zamanda çok da lezzetli olan bir siron yapacağım, tavuk sironu. Hadi buyurun yapılışına geçelim. Önce tavuklarımızın üzerine geçecek kadar su koyup üzerine de bir miktar zevke göre tuz ilave ediyoruz ve tavuklarımızı haşlamaya alıyoruz. Yufkalarımızın kenarlarını içe doğru katlayıp dikdörtgen hale getiriyoruz. Ben bir oklava yardımıyla kıvırıyorum. Bu yöntem bana çok kolay geliyor. Size de tavsiye ederim. Çok daha hızlı ve güzel sarıyorsunuz. Oklavayı hemen ortasından çektiğiniz zaman çıkıyor. Size de bu yöntemi tavsiye ediyorum. Tepsimizin dibini biraz sıvı yağ ile yağlıyorum. Siz tepsinize güveniyorsanız yağlamayabilirsiniz. Fırınım bu arada 220 derecede önceden ısındı. 2 parmak genişliğinde yufkalarımı kesiyorum. Kestiğim yufkaları tepsime alıyorum. Bütün yufkalarımı bu şekilde eşit olacak miktarda 2 parmak genişliğinde kesiyorum. Yapılışı çok kolay gördüğünüz gibi. Gayet hızlı da. Tepsimin içerisine sardığım ve kestiğim bu yufkalarla dolduruyorum. Bir yemek bu kadar basit, hızlı ama bu kadar da şahane lezzetli olabilir mi diye sorarsanız gerçekten oluyormuş. İkinci yufkama geçtim. Bir daha göstermek istiyorum çünkü çok pratik bir yöntem. Dikdörtgen şekline getirdiğimiz yufkamızın ortasından oklava ile sarmaya başlıyoruz. Gayet kolay, pratik sarılıyor. Ve yufkamızı çekip çıkarıyoruz. Yine 2'şer parmak genişliğinde kesmeye devam ediyoruz. Ben biraz fazla yufkadan yapıyorum, kalabalığız. İkinci tepsime geçiyorum çünkü çok seviyoruz, ancak yetecek. Şöyle bir ufak tepsime de doldurdum. Üzerine biraz erittiğim tereyağından döküyorum. Daha çıtır çıtır, daha leziz oluyor bu şekilde. Dediğim gibi fırınım ısınmıştı. Şimdi tavuklarımı çatal bıçak yardımıyla hemen didiyorum. İri parçalar halinde seviyorum ben. Siz arzu ederseniz ufak da didebilirsiniz. Bakın bu şekilde çok kolay oluyor. Hemen 2 dakikada çatalla zaten güzel haşlanmış tavuğun gayet güzel bir şekilde didiliyor. Ditme işleminde bitti. Şimdi yoğurduma 6-7 yemek kaşığı kadar yoğurduma 2 diş sarımsağımı atıyorum. Biraz da tuz ilave edip güzelce karıştırıyorum. Yoğurdum da hazır. 2 yemek kaşığı tereyağını sahanımda erittim. Cozurdarken 2 çay kaşığı kadar da kırmızı toz biber ilave ediyorum. Böyle ikisini birlikte hemen birkaç saniye güzelce köpürene kadar cozurdatıyorum. 220 derece fırınımda 10 dakikada nar gibi kızardı. Tabii herkesin fırınına göre değişir. Ters düz ettim yufkalarımı. Bir tabağın içine aldım. Aynı tatlı şerbetler gibi sironum, yufkalarım çok çok sıcak ve ılımış olan tavuk suyumu da üzerime döküyorum. Yumuşayana kadar.
Bütün lezzeti çünkü bu tavuk suyuyla birlikte verecek. Tavuk sularını güzelce boca ediyorum yufkalarımın üzerine. Islattığım yufkamın üzerine hazırladığım sarımsaklı yoğurdumu döküyorum. Ama nasıl da lezzetli, güzel oluyor anlatamam size. Mutlaka yapın ve deneyin arkadaşlar. Ditmiş olduğum tavukları bolca yufkalarımın üzerine, yoğurdumun üzerine diziyorum. Beni buraya kadar seyreden bütün izleyicilerime çok teşekkür ediyorum. Şimdiye kadar kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmanızı ve bildirim zilini açmanızı sizden rica ediyorum arkadaşlar. Şimdi en son dokunuş olarak da kırmızı toz biberli tereyağımı en son üstüne döküyorum ve tam bir lezzet patlaması oluşuyor. Muhteşem göründü. Görünüşüyle de, tadıyla da, lezzetiyle de çok güzel bir yemek. Aynı zamanda çok kolay yapılıyor. Mutlaka deneyin derim arkadaşlar. Evet, yemeğim hazır. Harikulade görünüyor. Tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. Bir sonraki güzel tarif videomuzda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.